Herkese merhabalar. Şimdi size geçen projede şöyle bir bluz çalışması yapmıştım. Yeni yıl için de gayet uygun bir bluzdu. Bunu geniş çalıştım. Bütün arttırmaya kadar her sıra belirli yerlerden sonra da başta ve sonunda arttırarak daha geniş başlayıp şöyle etek ucunu da bu şekilde yapmıştım. Zaten bir tane böyle bu renk e, çalışma yapmıştım. Daha bir koyu renk başlamıştım belirli bir yere. Bunu dar çalışacaktım. Ama şu başlangıcı açık renkli anlatmak istemiştim. O yüzden önce bunu anlattım. Şimdi size buradaki daha dar kalıp çalıştığım etek uçlarında şöyle bir bitiriş, kollarda yine böyle bir bitiriş yaptığım kazağımı da anlatmak istiyorum. Fakat şu başlangıcı ve koltuk altına kadar olan bölümü belirli bir yere kadar bu beyaz kazağımın olduğu gibi anlatacağım. Daha doğrusu onu paylaşacağım. Zaten bunu yapanlar, bilenler direkt benim bu bölüme geçtiğim yerden başlayabilir. Onu da belirli bir yere kadar arttırdım. Sonra durdurdum. Koltuk altına kadar aynı sayılarda gittim. Ve daha dar kalıp çalışıp etek uçlarını ve kolları bu şekilde yaptım. Buralarda şöyle iğne ile iplikle britler yaptım. Onu da anlatıyorum. Fotoğraflarını da koyacağım, zaten göreceksiniz. Açıklamalara diğer kazağın, açık renk kazağın yapılışını da koyarım. Ona da bakarsınız. Ama başlangıcımız aynı kısımdan başlayacak ve devamında buradaki renkle devam edeceğim. Hadi gelin başlayalım. Üçün katlarında zincirimizi çekelim. Boğazımıza ölçelim zinciri. Bol olmasın. Düğmeli olacak çünkü. O yüzden boğazınızda tam otursun çekeceğiniz zincir. 1, 2, 3. Üçün katlarında zincirlerimi çekeceğim. Boğazıma deneyeceğim. Sonra başlayacağız. Ben şu kadar çektim. Şöyle boğazınıza doladığınızda bakın zaten gevşiyor da biliyorsunuz. O yüzden çok bol zincir çekmeyin. Burası boğazınızda tam otursun. O şekilde düşünün. Şimdi başlayacağım. Şöyle 2 tane fazla çektim. 1, 2. Şöyle üçüncüye şu kalacak şöyle şurada. Şimdi aynı göze 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, aynı göze 3 tane daha. İki tane ilerledim. Üçüncüye şurası kalacak ikili trabzan. Üçüncüye aynı göze 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Arada zinciri yok. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan. Zinciri yok. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye şurada yaptığım işlemi yapıyorum. 1, 2 atladım. Üçüncüye aynı göze 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı göze 3 tane daha ikili trabzan. Zincir çekmiyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan. Bu şekilde yapacağız. Zincir yok. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye aynı göze 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, aynı göze 3 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda tekrardan görüşelim. 2 atlıyorum. Üçüncüye ikili trabzan. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye aynı göze 3 tane ikili trabzan.
2 zincir, aynı göze 3 tane ikili trabzan. Bir, iki atlıyorum. Üçüncüye ikili trabzan. Sıra sonunda tekrardan görüşelim. Şu modeli çalıştıktan sonra da bir ölçüm yaptım. Benim şunlar fazla oldu. Bunu burada bırakıyorum. Döneceğim şimdi. 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. Bu trabzanım devam edecek. Aynı işlemleri yapmaya devam ediyor. Ne kadar yapacağım bunu? Boğazınız ne kadar olsun istiyorsanız. Boğazlı istiyorsanız bir süre bununla devam edin. Yoksa birkaç sıra sonra bırakıp devam edebilirsiniz. Ben şimdi kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim. Buraya ikili trabzan. Aynı şeyleri yapacağım. Ne arttıracağım, ne başka bir model çalışacağım. Buradaki 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, yanına bir tane ikili trabzan. Bu çalışmanın tamamını ben birkaç sıra yapacağım şimdi. Dönüşte görüşelim. Bir arttırma yapmıyorum. Aynı şekilde çalışıyorum. Sanıyorum şöyle 4 sıra kadar yapmayı düşünüyorum. Sonradan arttırmalara başlayacağız. Ben devam ediyorum. Kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim size. Şu sıra sonunu bir kere göstermek istedim. Sondaki üçlü grup çalışmasını yaptım ve bakın şuradaki zincirin üzerindeki üçlü, şuradaki zincirin üzerindeki bölümü atlamayalım ve oraya da bir tane ikili trabzan yapalım. İlk sırada belki unutursunuz diye hatırlatmak istedim. Evet, tamamlayacağım ve ondan sonra arttırmalara başlayacağız. Boğaz kısmımı tamamen kapattı. Şimdi minik arttırmalara başlayacağız. Daha kazağı birleştirmiyorum. Belirli bir yere kadar böyle gideceğim. Sonradan bedeni birleştireceğiz. Üçlü yukarı çıktım. Ve yine 3 tane ikili trabzan. Aynı göze 3 tane daha. Arttırmalarımız yandaki ikili trabzanlardan olacak. Şimdi şuradaki tek olan ikili trabzanımı ikiye çıkartıyorum. Yeniden 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı göze 3 tane daha ikili trabzan. Yandaki ikili trabzanıma aynı göze 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir olan ikili trabzanımı ikiye çıkardım. Devam ediyorum. Bu sıramız bu şekilde olacak. Yandaki ikili trabzanımın üzerine 2 tane ikili trabzan. Bu sıramızı bu şekilde yapalım. Bir dahaki sıra tekrardan görüşelim. Şimdi sıra sonuna geldim. 3 tane zincirimle yukarı çıktım. Yine buradaki çalışmayı yapıyorum. Bunu hep yapacağız. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan aynı göze. Bu sıra yeniden 2 tane çalışacağım. Buradaki 2'yi tam ortasına 2 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Bir arttırma yapmadım.
Yine buradaki üçlü grubumu yaptım. Bu iki tane ikili trabzanın tam ortasına yine iki tane ikili trabzan yaptım. Yine üçlü grubumu yapıyorum. Şimdi şöyle bir göstereceğim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi tamamlayalım. Bir üst turda görüşürüz. Sıra sonuna geldim. Sıramın sonunda ikili trabzanımızı ben şöyle 3'te çıkarak yapıyorum. Şurası dar sıtmasın diye. 3'te yukarı çıktım. Yine buradaki üçlü grubumu yapıyorum. Arttırmalarımızı her zaman şuradaki bölümde yapacağız. Şimdi bir tane ikili trabzan, bir tane şöyle ortasından, bir tane buradan. 3'e çıkardım bakın. Grubu yine çalışıyorum. Bakın 3 oldu. Yana geçtim. Bir tane ilk trabzanın üstüne, bir tane hemen şöyle ortasına, bir tane diğerine. Devam ediyor. Şimdi devamlı böyle arttıracağım artık. Bu gruptan birer birer arttırmalar yapacağım. Bir tane şuradan, en baştakinden, şöyle bir tane ortasından. Arttırmaları her zaman ortalardan yapacağım. Orta kısımlarda. Yani mesela bundan sonraki sıra şu ortadakine 2 tane yapacağım gibi. Şimdi size böyle hatırlatacağım birkaç sıra nasıl arttırma yapıyorum. Şu sırtınıza gelecek olan kısmın damla şeklinde birleştireceğiz. Şurayı şöyle birleştirdiğimiz zaman şu açıklığın ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar devam ettireceksiniz. Yani damlayı daha büyük mü yapacaksınız sırtınızda? Boynunuzdan belirli bir yerde mi kalacak? Onu ben ayırma noktası geldiğinde söyleyeceğim. Siz de ona kendiniz karar vereceksiniz. Sonra birleştireceğiz. Şimdi bu sırayı bitiriyorum. Tam şuradaki üçlü grubu yaptım ve yana geldim. Burada 3 tane var. Baştakine 1, ortadakine 2, diğerine 1. Burayı 4'e çıkardım. Ve yine grubumu çalışıyor. Yine grubu çalıştım. 3 tane olan bölüme 4'e çıkartıyorum. Ortadakine 2 tane yapıyorum. Bu mantıkla ben bir süre gideceğim. Şu an böyle görünüyor. 4'e çıkardım bakın. 1 geldik. 2'ye çıkardık. Bir sıra daha 2 yaptım. Sonra 3. Şimdi 4. Bundan sonra yine bakın şu ortalardan arttırarak büyütmeye devam edeceğim. Şuradaki grubu yaptım. Yandaki 4 olan ikili trabzanımı 5'e çıkartacağım. 1 2 şuraya 3 aynı göze bir tane daha 4 5 ortalarından birer tane arttırıyorum. Şimdi bu sırayı yine tamamlıyorum. Buradaki grubumu yapıyorum. Burayı 5'e çıkartıyorum. Tam ortadakine 2 tane ikili trabzan yaparak sıra sonunda tekrardan görüşelim. Grubu çalıştım. 5 olan ikili trabzanımı 6'ya çıkartıyorum. 1 2 bakın tam ortadakine 2 tane 3 4 5 6. Şimdi bu sırayı tamamlıyorum. Grubu yapıyorum. 6'ya çıkartıyorum. Tam ortasındakine 2 tane yapıyorum. Bunu tamamlıyorum. Bundan sonra birleşim kısmı olacak. Birleştireceğiz. Nasıl devam ettiğimi anlatacağım. Evet, şimdi birleştireceğiz. Tam bu bölümde bir birleşme yapacağım.
Şimdi önce bir anlatayım. Nasıl başlamıştık? Bir tane şuradaki grubumuz çalışmıştık. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, bir tane yanına ikili trabzan yapmıştık. Şimdi bu ortada da şu iki grubun arasında bir tane şuradaki gruptan yazdım. Ben şimdi buraya 2 tane zincir çekerek burayı birleştireceğim. Daha sonraki sıra önce 4'e çıkartacağım burayı. Şurayı, daha sonra da şu sayıları eşitleyerek devam ettireceğim. Evet, şimdi burayı birleştiriyorum. Şuradaki arka ön yüzlerinizi ayarlayın. Bundan sonra döne döne gideceğiz artık. Dönüyorduk. Sonra yeniden dönüyorduk ya. Şimdi şurasını arka yaptım. Bakın. Şu kısmımız da ön. Zaten siz de anlayacaksınız yaptığınız zaman. Farklılık var ikisinin arasında. Şimdi ön yüzünü arkaya getirdim ve birleştirdim. Artık bu ön yüz oldu. Hep bu ön yüzden devam edeceğim. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Birleştiriyorum. Bundan sonra bu aradaki kısımları yapmaya başlayacağız. O 2 zincirin olduğu yere bundan sonraki sıra 4 tane ikili trabzan yapacağım. Burada önceleri biraz daha fazla arttırma yapacağım ki şuradaki sayıları elde edeyim diye. Şimdi 2 tane zincir çektim. Burayla birleştirdim. Şimdi şu ortaya geçiş yapıyorum. Ve başlıyor. Üç tane. Aynı göze 3 tane daha. Artık arada da şu çalışmamız olacak. Şimdi burada ne yapmıştım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burayı ne yapıyorum? 7'ye çıkartıyorum. 1, 2, 3. Hemen ortasına. Zaten bakın belli oluyor artık arttırma noktalarım. Tam ortasına 2 tane. Ve devam ediyor. Şimdi evet. Birleştirdiğim bölüme geldim. Aynı burada yaptığım gibi. Şimdi şu 3 tane olan burası artık 7 oldu bakın. Şimdi şuraya 4 tane trabzan yapacağım. 1, hemen aynı göze bir tane daha. 2, yanındakine. 3, 4. Burada fazla ikili trabzan yaparak burayı bir iki sıra sonra yakalayacağım. Artık bakın bedende de şuradaki çalışmamız başlatıldı. Birleştirdik ve 2 tane zincirle, fazla zincir çekmeyin. Şurası fazla açılmasın. Ama bedenin bu kısmını büyütmek isterseniz tabi biraz daha fazla yapabilirsiniz. Ben daha burada biraz daha dar gitmek istiyorum. Şimdi bu sıradan sonra eğer siz bu roba kısmınızı daha büyütmek isterseniz, daha geniş olsun isterseniz ben bir tane yapıyorum. Siz başta ve sonda birer tane ikili trabzan yaparak burada da genişleme sağlayabilirsiniz. Daha büyütebilirsiniz. Beden kol ayrımına kadar. Ben daha birer birer gitmeyi düşünüyorum. Deneye deneye bunu çözeceğiz. 2 zincir aynı boşluğa grubumu çalıştım. Şimdi 2, 4, 7 idi. Burayı 8'e çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın arttırma noktam görüyor musunuz? Altta aynı boşluğa yaptığım çalışma, tam onun ortasına bir tane arttırma yaptım ve devam ediyorum. Artık burada da bir çalışma başlattım. Şu an 4. Burada şimdi ben fazla arttırmalar yaparak
Bir iki sıra sonra dediğim gibi buradaki sayıyı yakalayacağım. Devam ediyorum. Şurada bir kere daha gösteriyorum. Sonradan ben beden kol ayrımına kadar devam edeceğim. Arada nasıl arttırmalar yaptığımı da söyleyeceğim. Birleştirme noktasına geldim. Şuradaki grubumu yaptım. Şimdi burada kaç tane var? 2, 4, 6, 8 tane var. Burayı birdenbire böyle 8 yapmıyorum tabii. 2, 4, 5. Aynı göze bir tane daha. 6. Şimdi artık döne döne gideceğim. Şimdi bakın yine şuradaki orta bölümdeyim. Şu birleştirmenin olduğu yerde. Burası 9, burası 2, 4, 6. Burayı 8 yapacağım şimdi. 1. Yanındakine 2 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kademeli arttırıyorum. 8 oldu. Bir dahaki sıra ikisini eşitleyeceğim şimdi. Ondan sonra öyle devam edeceğim. Devam ediyorum. Şöyle 5-6 sıra sonra görüşelim. Evet, şimdi ilk partide size zaten daha önceki videomda paylaşmıştım. Başlangıç ve ayırma noktasına kadar beraber gelmiştik. Bu biraz daha dar bir model olacak. Daha değişik bitecek. Hem kolları hem bedeni. Şimdi bu ikinci kısımda artık arttırmayı bitiriyorum. Kolum için biraz daha vakit var. Artık hiç arttırma yapmadan direkt 2-3 sıra daha gideceğim. 18-19 santim olduğunda ayıracağım. Şu anda 16 santimlerde. 16 santimde 2 santim daha gitmek istiyorum. Sonradan birleştireceğim. Kola da bir eklenti yapmak istemiyorum. Onu da kol ve beden arasında da bir eklenti, büyütme yapmak istemiyorum. Vücuda oturan bir bluz olacak. Bu daha gece şıklığı için olacak. Bunu özellikle böyle pullu iplerle, simli iplerle yaparsanız, bu zaten angora bir ip. Şimdi ben birkaç sıra daha devam ediyorum. Buraya ne yapıyorum? Artık arttırma yapmıyorum. Onu göstereyim. Buradaki bu üçlü kısımlarımı yapıyorum. Ama arttırma yapmak isterseniz yeniden aynı açık renk bluzda yaptığım gibi arttırmalarınızı devam ettirebilirsiniz. Ben orada başta ve sonunda arttırmaya devam etmiştim. Daha büyük beden çalışmak için. Şimdi artık bu 14'ü sabit tutarak hiç arttırma yapmadan kol beden ayrımına kadar 2 sıra kadar ya da 3 sıra kadar devam ettireceğim. Bir arttırma yapmıyorum. Tamam. Bakın burada ortadan arttırma yapmıştım. Açık renkte anlattığım gibi üst bedeni daha büyük yapmak için bir başta bir sonda arttırma yapmıştım. Şimdi o arttırmaları yapmıyorum. Böyle dar bir bluz için. Bakın aynı sayılarda birkaç sıra gideceğim. Arttırmadan devam ettim ben. Eğer siz 20-21 santim daha da fazla bir ayrım istiyor ama dar istiyorsanız bedeninizi, bir sıra arttırın, bir sıra arttırmayın. Ben zaten kısa bir zaman sonra ayrım yapacağım için onu yapmadım. Yani 2 sıra yaptım ve bıraktım. Ama siz biraz daha uzun istiyorsanız şu mesafeyi, bir sıra arttırın, bir sıra arttırmayın. Bir sıra arttırın, bir sıra arttırmayın. Bedende daha dar bir şekilde gitsin. Kol ayrımına geldik. Eşit değil biliyorsunuz. Arkada bir tane fazlalaştırmıştık. 13 olmuştu şuradaki boşluklarım. O yüzden şu omuzlardan gelen şu kısmı kolda da devam ettireceğim. Buradaki
Başak modelimi. Tamam. Bunu şöyle ikiye ayırdım. Şurası omuzum oldu. Burada da ikiye ayırdım. Burası da omuzum. Buraya birer tane omuz için şunu taktım. Tamam mı? Bunlar tam omuzumun orta kısmı. Şimdi arkaya döndürüyorum. Arkanın da ne olması lazım? Tam ortaya gelmesi lazım. Burası iki tane omuzumun ortası. Şimdi nereden ayıracağım? Burada bir tane daha geliyor. Burada bir tane daha geliyor. Şunun ortasını buluyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tanesini buraya takıyorum. Ve burada arkadayım. Önde nereye denk geliyor orası? Buraya denk geliyor. Burayı da işaretledim. Burada da bu tarafta da işaretledim. Ve onu da buradan işaretledim. Yarısını aldım, yarısını aldım ve buraya işaretledim. Kolumu ayırdım. Sonradan kol için, beden için şuraya bir iki tane ilave yapacağım. Ama amacım bayağı gene dar bir kol yapmak. Şurada eşitliği sağladım. Arkadan şu aradaki bölümden ortasına geldim. Burada nereye denk geldiyse oraya işaretledim. Burada da aynı şekilde buraya işaretledim. Sırtımın ortası düzgün yerde. Şurada iki bölümlerim, omuzlarım. Şunlar da kollarım. Şimdi bakalım ne ayırmışım bedenin ön kısmına. 1, 2, 3, 4 tane dilim ayırmışım. Tabi şunlar da var. Şurada bir başak, bir dilim, bir başak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkaya döndürelim. Şunları saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu iki yarımla beraber 8 de arkada var. Yani arkaya bir tane eksik yapmış oldum. Bu şekilde. Böyle siz de deneyin. Yardım alın mutlaka. Önce kabaca bir ölçü alın. Sonra yatırın bu şekilde. Benim yaptığım gibi. Omuzlara şöyle işaret koyun. Şu omuzdan devam edecek. Burası. Şurada da bir kısım devam edecek. Omuz devam edecek. Şurada da bir tane devam edecek. Yatırdıktan sonra arkasına çevirin. Arkanın tam ortada olduğundan emin olun. Ve şuradan gelin. Şurası omuz diye, tam ortası diye düşündük. Buranın bir kısmı, bir tanesi burada. Bir tane başak modelim ve diğerinin yarısı. Aynı şekilde burada bir tane başak modelim. Başağın buradaki ortadaki grubun yarısını aldım. Karşılığı neyse onunla birleştirdim. Karşılığı neyse onunla birleştirdim. Bu şekilde ayırdım. Şimdi ben bu şekilde başlıyorum örmeye. Takıldığınız yerde gene sorarsınız. Ama bu tarz böyle ajurlu şey bluzlarda mutlaka deneyip üzerinizde yardım da alarak, şu arka sırt önemli çünkü ortaya gelmesi gerekiyor. Devam edin. Bakın şimdi. Burası benim başlangıcım biliyorsunuz. Birleştirdikten sonraki. Buradan yine devam ediyorum. Başak modelimi yapıyorum burada. 3 taneli. Üç yaptım ve burada devam ediyorum. Şimdi şurayı yapayım, burayı yapayım. Şuraya geldiğimde tekrardan görüşelim. Ayırma geçeceğiz. İşaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Burada kaç tane bırakıyorum kola? Şurada 5 tane bırakıyorum ben. Şimdi buraya yapıyorum bir tane. 5 tane zincir çekiyorum. Bedene onu da ilave edeceğim. Bedendeki 5'i şuraya ilave edeceğim. Ve direkt karşılığındaki ayrım noktama geçiyorum. Buraya ne yapmıştım? Şuradaki başak modelimi yaptım. Şunu kaldırayım. Şu
omuz içinde. Kafamız karışmasın. Ayırdım, bakın görüyor musunuz? Şuradaki 5'i şuraya ilave ettim. Şuradan geçerken şuradaki tamamlamış olacağım böylece. Şu başağı yaparken şuradaki sayıyı tamamlamış olacağım. Siz de ne kadar bıraktıysanız o kadarlık zincir çekin. Böylece kolda da bir genişleme sağlamış oldum. Bakın. Hem de buradaki bütünlüğü sağlamış oldum. Burada kaç tane bıraktım şu bölümde, onu buraya ilave ettim. Devam ediyorum şimdi. Şuraya geldiğimde şunu şöyle yapayım bir saniye. Şimdi devam ediyorum. Şuradaki ayrım. Bakın burada arkadaki o bölüm. Şimdi burada bu arkada kaldı. Şimdi yine araya 5 tane zincir çekerek şurayı da birleştireceğim. Şuraya geldiğimde bir kere daha göstereceğim. Şunu da çıkartayım, kafa karışıklığına yol açmayalım. Burası omuz için yaptığımız işaretleyiciydi. Devam ediyorum. Şurada görüşelim. Evet. Diğer ayırma noktama geldim. Burada da şunu çıkarayım. Grubu çalışıyorum. Gene 5 tane zincir çekeceğim. Oraya daha sonradan ikili trabzan yapacağım 5 tane. Ve ne yapıyorum? Burayı da birleştireceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ve işaretleyicimin olduğu yere bağlantımı yaptım. Şöyle bir bakalım. Kollarımız için ne yapıyoruz? Şurada bir tane başak modelim devam ediyor. Şurada bir tane başak modelim devam ediyor. Bakın kolda bir tane daha şuradan devam eden başak modeli ayırmışım. Şurada da yine bir tane başak modeli ayırmışım. Yani 2 tane başaklar kolda devam edecek. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane başak. 1, 2, 3, 4 tane de arkada başak modelim oldu. Böyle bir ayrım yaptık. Şimdi bu aşamada bir kere giyin bedeninize. Şöyle kontrol edin. Düzgün mü? Nasıl görünüyor? Çünkü artık böyle dümdüz devam edeceğiz. Bunu da buradan çıkartıyorum. Artık devam ediyorum. Şu sıraya geldiğimde tam koltuk altına oradaki bir bağlantıyı bir kere daha göstereyim size. Şunlar artık gerek kalmadı. Şuradaki geçişi de göstereyim. Ondan sonra ben dümdüz devam edeceğim. Koltuk altı bölümüne geldim. Şimdi burada da kaç zincir çekmişseniz o kadarlık zincirinizin üzerine trabzanınızı yapın. Ve devam edin işlemleri yapmaya. Şimdi göstereceğim. Şimdi ben devam ediyorum bu şekilde. Bakın burada da devam edecek bu kısım. Buraya da geleceğim gene. Bundan sonra şurada da, şuraya geldiğimde de göstereyim. Bakın burada
Geçen sefer başaktan geçmiştim buraya. Şimdi önce başağı yapıyorum. Sonra direkt şuradaki bölümden şu 5 tane ikili trabzanımı yapacağım. Evet. Artık beden kısmı devam ediyorum ben şimdi. İlerleyince bir kere daha gösteririm. Bir kol başlangıcı da göstereceğim. Sonra gene şurada toparlamaları size anlatacağım. Bir lastik yapacağım. İstediğim kadar uzattım. Şuradaki çalışmaları yapacağım sadece. Fakat artık ilk sırada sadece aralarına bir zincir çekiyorum. Bu üçleri ikiye düşürüyorum. Aynı göze şuradaki başağı yapıyorum. Bu sıra sadece zincir çekeceğim. Sonra zincir çekmeyeceğim aralarına. Doladım. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye 2 tane. İkili trabzan. 2 zincir. Aynı göze 2 tane ikili trabzan. Ben lastik kısmını bu şekilde yapacağım şimdi. Bu sırada zincir var. Sonra yapmayı düşünmüyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye 3 değil 2 tane yapıyorum. Döne döne bunları yapacağım sadece burada. Lastik kısmımda ne kadar olsun istiyorsam. Bir zincir, 1 2 atlıyorum. Şimdi bir süre yapayım ben bunu. Kaç sıra yaptığımı da söyleyeyim. Bir iki atlıyorum üçüncüye. Aynı göze 2 tane. 2 zincir, aynı göze 2 tane. Burada bir zincir. Zaten burası başak modelimin olduğu yer. Buraya 3 değil 2 yapıyorum şimdi. Bir zincir çektim. 1 2 üçüncüye. Şöyle bir göstereyim. Etek ucu böyle olacak. Bunu ne kadar yapacağım söyleyeceğim size. Her zaman içlerine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Döne döne bunu yapıyorum. Buradaki ikili trabzanları kapattım. Etek uçlarını şöyle ajurlu bitirmeyi düşünüyorum. Kollarda da aynı şeyi yapmayı planlıyorum. Onu daha dar yapacağım ama. Sanıyorum şöyle şu kadar falan yapmayı planlıyorum. Bunu bitiriyorum ben şimdi. Ne yapıyorum? Bir zincir, 1 2 atlıyorum. Üçüncüye şuradaki başak modelimi. Başak modelimle aynı göze 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı göze 2 tane ikili trabzan. Evet, kolun bir tanesini bitirdim. Şöyle bir çalışma yaptım. Etek ucuna da ona benzer, aynısı değil. Şunların devamını yapmıştım. Şimdi gelin beraber diğer kola başlayalım. Beden için yaptığım 5 tane bölümden. Eğer kolunuzun şu genişliği yeterli ise arttırmanıza gerek yok aralarda. Buradaki bu 5 tane olan bölüm yeterli olacaktır. Şöyle 2 tane yukarı çıktım. Şu ortalarına değil de şöyle tepelerinden giriş yapıyorum. Bakın burada şu bölüm var.
Bu bölümü devam ettirmeyeceğim. O yüzden üstlerine ikili trabzan yapıyorum. Yan yana. Zaten 2 tane devam ettiğim şuradaki başak modelim var. Bakın burada göstereyim. Bir tanesi buradan böyle geliyor. Bir tanesi şuradan geliyor. Böyle bunların kavisli gelmesi de çok hoş duruyor bedende. Evet. Bakın buradaki şu bölümü görüyorsunuz. Bu başak modelinin üstündeki trabzanlara da yaptım ve devam ediyorum. Şimdi artık normal ikili trabzanların olduğu bölümdeyim. Aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum. Karşıma ne gelirse onu yapacağım. Devam ediyorum. Şu başlangıçta tekrardan başlangıç bölümüne geldim. Şu bölümde de bir tane şöyle şuraya yapıyorum. Şöyle trabzanın olduğu bölümün üstüne geldim. Doladım. Bakın ilk başlangıcıma doladım. İlkinin üstüne şöyle geldim ve tekli trabzan yaptım. Artık bundan sonra döne döne devam edeceğim. Zincirle yukarı çıkmıyorum yani. Bundan sonra döne döne devam edeceğim. Ben şimdi de bitiriyorum. Şu kısımda tekrardan görüşelim. Şimdi şu bölüme kadar yaptım ve buraya geçiş yapıyorum. Şimdi burada ne yapacağım? Şu boyunda yaptığım işlemi yapacağım. Bir tane bu başak modelim, sonra bir tane ikili trabzan. Sonra belirli bir yerden sonra da aradaki ikili trabzanlarını kaldırıp biraz daha daraltacağım. Şimdi zaten yine bir daraltma sağlayacağız. Şu bölüme geleyim şimdi. İkili trabzanların olduğu bölümü bitireyim. Şimdi burada önce başağımı yapıyorum. Üç tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı göze 3 tane ikili trabzan. Bir, iki atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan. Hiç zincir yok arada. Bir, iki atlıyorum. Üçüncüye 3 tane ikili trabzan aynı göze. Üç tane ikili trabzan aynı göze. İki zincir aynı göze 3 tane daha. Başak yapıyorum yani. Arada zincir yok. Bir, iki atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan. Bir, iki. Şimdi bakın şurada bir, iki zincir bırakacağım bir boşluğum yok. O yüzden şöyle diğerini yapıyorum. Burada kendiniz ayarlayın bu bölümü. 1 2 üçüncüye, yani aralarda çok büyük boşluklar olmasın ama yan yana da yapmayın şuradaki kısımları. O yüzden benim mesela şurada fazla kalıyordu. O yüzden şu 1 2 3 değil, dördüncüye ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üçüncüye bir tane ikili trabzan. Bir, iki, üçüncüye başak. Yeniden tura başlattım. Ne yapıyorum? Başağımı yaptım ve ikili trabzanımı yapıyorum buraya. Bundan kaç tane yapacaksınız? Ona siz karar verin. Burası bileğinizin neresinde başlasın? Benim şurada başladı. Nereye kadar gitsin? Daha da yukarıda başlatabilirsiniz bu daralmayı. O tamamen sizin zevkiniz.
Şimdi artık modeli kurduk. Döne döne aynısını yapıyorum. Şimdi artık şöyle yapıyorum. Burada belirli bir yerden sonra şöyle yapacağım. Aradaki ikili trabzanı kaldıracağım. İkili trabzan yapmadığım için isterseniz yapmayabilirsiniz. Ben bir tane zincir çekiyorum. Ve direkt başak modelini yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şuradaki ikili trabzanı atladım. Direkt başak yaptım. Bu şekilde de bitireceğim. Bir zincir. Şuradakini atlıyorum. Direkt buraya. Başak modeline yapıyorum. Şurada bakın. Son 3-4 tane, kaç tane yapacaksanız buradaki ikili trabzanlar atlayıp direkt başaklarla devam edip bitirdim. Kollar bitti. Şimdi şöyle düğmeler aldım. Sık iğne yapacağım. Boğazda toplamış olacağım. Bu kadar. Sonra da sonrasında da düğmelerimi dikeyim. Finalde görüşelim. Bir sıra sadece sık iğne yapacağım. Temiz bir görüntü için. Sırayla şöyle yan yana sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi ben bunları yapayım. Düğmelerimi de dikeyim. Finalde tekrardan görüşelim. Şimdi bütün hat boyunca bir sıra sık iğnemi yaptım. Düğmelerimi diktim. Şöyle iğne iplikle şunların geçirebileceğim bir yer yaptım. Nasıl yaptım onu da göstereyim. Ben biliyorsunuz çok dikişle ilgim yok ama şöyle karşılıklı yatırıyorum. Bunu da şuradan şöyle yürüttüm. Bunu buraya, bunu da buraya yapacağım. Bu düğme aralarına siz karar verin. Bakın böyle geçirdim. Hemen şuradan şöyle bıraktım ve ipin üstünden dolayarak tığla yaptım, kalın oldu, beğenmedim. Şöyle iple iğneyi geçiriyorum. Buradan da kilitliyorum. Bakayım nasıl oldu. Evet, böyle daha hoş oldu. Evet. Bu bluzumuz da bitti. Düğmelerini de şöyle yaptım. Fotoğraflarını koyacağım zaten başına sonuna. Daha önce yaptığım bluzum. Bunu daha geniş çalışmıştım. Bu da böyle daha değişik bir kazak oldu. Daha üzere oturan bir bluz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.